Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz 3 boyutlu şahane motif modelini çalışacağız arkadaşlar. Sadece motif modeli demek istemiyorum çünkü bu modeli istediğiniz kadar büyütüp tek seferde bir bebek battaniyesi, bir kırlent yapabilirsiniz. Şöyle tekrar yakından göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu modeli yabancı bir kanalda gördüm ve çok beğendim. Hemen sizler için modeli çıkarıp sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Umarım ben de açıklayıcı bir şekilde anlatabilirim. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Alize'nin Cotton Gold iplerini kullandım. Yine bunlar da Alize'nin Cotton Gold ipleri. Bu sefer bu renkle göstermek istiyorum. Şöyle koyu bir krem rengiyle karıştıracağım. Bir sıra krem, bir sıra batik iple örüyoruz ve ortaya böyle şahane bir şey çıkıyor arkadaşlar. Kullandığım tığ numarası ise 2.50 milimlik tığ. İsterseniz şöyle tek sıra, isterseniz 2 sıra, isterseniz 4-5 sıra yapabilirsiniz. O yüzden bu tek seferde örülen motif modellerini çok seviyorum. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzeller güzeli modelin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle diğerini bıraktım. Bu daha açık bir krem. Bununla yapmaya karar verdim. Bakalım bununla da nasıl görünecek. Hemen sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum ve şöyle bir zincir çekiyorum. Hemen halkamın içine 2 tane sık iğne. 2 zincir, 2 tane sık iğne. Çektiğimiz zincirler köşelerimiz olacak. 2 zincir, 2 tane sık iğne. 2 zincir, 2 tane sık iğne. Evet. Şöyle 3 tane köşem olmuş oldu. Şimdi dördüncü yapacağım. Sihirli halkamın ipinden tutum ortayı küçülttüm. Ve ben her zaman köşeden başlamak istediğim için tığın başında oluyorum. Burada zincir çekmiyorum. İlk sık iğne tepesine battım. Şöyle ilmek çektim. 3 ilmeği birden şöyle diğer rengimi alarak kapatacağım. Arkaya şöyle uzunca koydum ve 3 ilmeği diğer renkle kapattım. Bir zincir çektim. Bakın burada 2 zincirlik bir boşluk oluşmuş oldu. Hemen onun içine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Arkada ip yürütmüyorum. Artık ipleri yürütebilirsiniz. Ama normal krem ipim burada kalıyor. Şimdi 2 tane sık iğne vardı. Şöyle arkadan batıyorum. Şöyle saklamadan göstereyim. Siz saklayarak yaparsınız. Bakın. Şöyle net miyiz acaba? Evet. Şöyle arkadan ilmek alıyorum ve yan yana 2 tane sık iğne tepesine 2 tane sık iğne yaptım. 2 zincirlik bölümüm şurası. Biraz minik görünmüyor. Bir sık iğne, 2 zincir, tekrar aynı boşluğa batıyorum ve bir tane sık iğne yaptım. 2 tane yan yana sık iğne tepesine birer tane sık iğne. Boşluğa bir sık iğne, 2 zincir ve aynı 2 zincirlik boşluğa bir sık iğne. Bu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde hep sık iğne ile devam eden bir model ama gerçekten çok keyifli örülüyor. Bakın yine sonuna geldim. Yine bakın ilk battığım köşenin içine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yine tığın başında doladım. Burada zincir çekmedim. İlk sık iğne tepesine battım. İlmeği çektim ve bu rengi bırakıyorum. Kremimi tekrar alıyorum. Kremle kapatıyorum. Şöyle iplerimi de sıkıştırıyorum. Bir zincir çektim. Bakın yine boşluğun içine bir sık iğne ile başlıyorum. Şimdi yine arkadan şöyle ilmek alarak bakın. 1 2 3
Ve 4 tane sık iğnemiz oldu burada. 5. 2 zincirlik bölüme. 2 zincir, tekrar aynı boşluğa battım, sık iğne ve yine sayıyorum. Bakın 1 2 3 ve 4. Boşluğa battım, bir sık iğne, 2 zincir ve aynı boşluğun içine bir sık iğne daha. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna gelmek üzereyim. Sonuncu trabzana battım, sık iğneye battım, sık iğne yaptım ve boşluğa tekrar batıyorum, yani köşeye. Sık iğne, tığın başını doladım, hiç zincir çekmedim. İlk yaptığım sık iğne tepesine batıp ilmek alıyorum. Bu 3 ilmeği hemen diğer renkle kapatıyorum. Bu şekilde. Bir zincir ve yine köşenin içine batıp bir sık iğne yapıyorum. Bu sırada hemen sayıyoruz. Kaç tane sık iğne var? Bakın arkadan alıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğnemiz var. Yine köşenin 2 zincirlik bölüme battım. Bir sık iğne, 2 zincir, aynı yere batırıp bir tane sık iğne yapıyorum ve 6 tane sık iğne. Bu şekilde devam edelim. Evet, 6 tane sık iğnemi bitirdim. İlk battığım köşeye batıp bir sık iğne yapıyorum. Tığın başını doladım. İlk yaptığım sık iğneden ilmek çıkardım ve kremle kapatıyorum. Bu sırada yine aynı şekilde devam edeceğiz. Arttırma yapa yapa devam ediyorum. Bir zincir, köşeye battım, bir sık iğne ve hemen şöyle arkadan yine saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane sık iğnemiz var. Köşeye battım, bir sık iğne, 2 zincir, aynı köşeye tekrar bir sık iğne yapıyorum. Bu sırada 8 tane sık iğnemiz var. Evet, 8. sık iğnemi yaptım ve yine aynı yöntemle kapatıyorum arkadaşlar. Burayı öğrendik zannedersem. Evet, diğer renkle kapattım. Bir zincir, köşeye batıp bir sık iğne ve buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 2 arttırma yapmış olduk. 2 zincir, tekrar aynı yere batıyorum ve bu bölümde de 10 tane sık iğnem var. 10. sık iğnemi yapıyorum. Köşeye battım, bir sık iğne, tığın başını doladığım ilk sık iğneye battım ve kremle kapatıyorum. Şöyle göstermek istiyorum size. Modelimizin ortasını yapmış olduk. Artık modelimizi kurabiliriz. Şimdi burada yine bir zincir çekiyorum. Köşemin içine battım, bir sık iğnemi yaptım. Daha sonra 2 tane yan yana sık iğne yapıyorum. 1, hemen yanındakine battım. 2. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bakın, buraya kadar ördük, şuraya batacağız. Tığın başını doladım. Hemen bakın, boş olanın altındakine batıyorum. Şu şekilde batıyorum, bakın. İkili trabzan yapacağım. 8 tane. 1. Hemen yanındakine bu şekilde batıyorum. 2.
Hemen yanındakine 3, yanındakine batıyorum 4, yanındakine batıyorum 5, yanındaki 6, 7 ve 8. Şimdi yine şöyle yan yana 2 tane sık iğne. 1, 2. Ve köşeye geldim. Köşenin içine batıyorum. 1 sık iğne, 2 zincir. Yine aynı köşenin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Tüm köşelerde burada yaptığımız gibi aynılarını yapacağız. Tekrar bu şekilde sayıyorum. 1 sık iğne, hemen yanındakine battım. İkinci sık iğneyi yaptım. Ve hemen bakın şunun altındaki, şöyle bak, hemen alttaki ilmekten başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Pardon, yan yana 2 tane sık iğne, 1, 2. Boşluğa batıyorum. 1 sık iğne, 2 zincir, aynı boşluğun içine 1 sık iğne daha ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. En son 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Köşeye battım, 1 sık iğne, tığın başını doladım ve yine aynı yöntemle kapatıyorum. Arkadaşlar, krem ipimle modelimi çıkarıyorum. Renkli ipimle sadece sık iğne yapıyorum. 1 zincir çektim. Köşenin içine battım. 1 sık iğne ve burada şöyle arka ilmeklere batana kadar devam edeceğim. Şöyle şuraya bakmak istiyorum. İlk başlangıç burası. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pardon, 10, 11, 12, 13 ve 14. Köşemin içine battım. 1 sık iğne, 2 zincir ve köşenin içine batarak tekrar bir tane sık iğne yaptım. 14 tane devam ediyoruz arkadaşlar. Tüm köşelere sık iğne yapmaya. Sıramın sonuna geldim. Köşenin içine battım. 1 sık iğne, tığın başını doladım. İlk sık iğneye batıp ilmek aldım. Şöyle çok karışmasın. Kremle kapatıyorum. 1 zincir, köşenin içine battım. Sık iğnemi yaptım. Şimdi burada hemen saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5.'ye battım. Yani trabzanın ilk tepesine kadar geldim. Burada yine eksiltme yapacağız. İkinciye batıyorum. Tığın başını doladım. Hemen ikinci trabzanın şöyle ilmeğine battım. İkili trabzan yaptım. 1 oldu. 2,
3 4 5 6. Şöyle göstermek istiyorum. İlk birinci ve sonuncuyu örmüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada eksiltme yapmış olduk ve buradan sayıyorum. Yine 5 tane sık iğnem olacak. 1 2 3 4 ve şöyle sonuncuya da batalım. 5. Hemen köşenin içine battım. Bir sık iğne, 2 zincir, aynı köşenin içine batıyorum. Bir sık iğne. Gördüğünüz gibi 5 tane sık iğne, 6 tane ikili trabzan, 5 tane sık iğne ve köşemizi yaptık. Çok da videoyu uzatmayalım. Zaten bu köşede ne yaptıysak diğerlerinde de aynısını yapıyoruz. Sıranın sonuna geldim. Yine aynı yöntemle kapatıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Model yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Dediğim gibi renkli iple normal sık iğne yapıyorum. Şöyle hemen şuradaki ilk sık iğneden saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane sık iğnem var. Köşeye bir tane sık iğne, 2 zincir, tekrar köşemin içine bir sık iğne yapıyorum ve her bir köşede 18'er tane sık iğnemi yapıp sıramı bitiriyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna tekrar geldim. Köşeye battım ve yine aynı yöntemle kapatıyorum. Tabii ki krem ipimle kapatıyorum. İplerimi şöyle sıkıştırıyorum. Bir zincir, köşeye battım, bir sık iğne. Burada yine bakın buradaki ikili trabzana gelene kadar sık iğne yapacağım. Şöyle hemen sayıyorum. Şurayı biraz fazla sıkmışım. Buraya zor gireceğim. Şöyle evet. 1 2 şöyle hemen bakıyorum doğru mu diye. Evet. 3 4 5 6 7 ve 8 sık iğneye denk geliyor. Bakın ilk trabzan tepesindeyim. Burada 4 tane. Hemen bakın ikinci trabzanın ilmeğine batıyorum. Tepedeki ilmeğe. İkili trabzan. Yan yana 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonuncu ikili trabzanı örmüyorum. Ve hemen burada bakın. Hemen trabzana denk gelen sık iğneden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 köşeye battım, bir sık iğne, 2 zincir, tekrar aynı köşenin içine bir sık iğne yapıyorum ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş modelim ortaya çıkıyor. Bu şekilde diğer köşeleri de örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, yine sonuna geldim ve yine aynı yöntemle kapatıyorum. Bu sırayı zaten artık biliyoruz. Şöyle ilmeğimi çektim. Evet, bir zincir, tekrar köşenin içine batıp sık iğne yapıyorum.
ve tüm sık iğne şöyle arkadan ilmeklerine batarak sık iğne ile çerçeveliyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Toplamda 22 tane sık iğnemi yaptım. Köşemin içine batıyorum bir sık iğne ve yine aynı yöntemle kapatıyorum. Evet. Bir zincir çektim, köşeye battım, bir sık iğne ve burada hemen saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. ilk trabzan tepesine denk geliyor. Burada hemen ikinci trabzanın tepesine şu şekilde battım. İkili trabzan, hemen yanındakine batıyorum. İkili trabzan ve dördüncüyü örmüyorum ve hemen dördüncünün tepesindeki sık iğneyi arkadan batarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Diğeri 11 miydi, unuttum. Hemen ortaya batıyorum. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir ve bu şekilde devam ediyorum. Diğer tarafları da aynı şekilde öreceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle 11 tane sık iğnemi yaptım, köşeye battım ve yine aynı yöntemle kapatıyorum. Yine bu sırada sadece sık iğne sıramız var. Şöyle ilk modeli bitirmiş olduk. Bir zincir çektim ve yine tüm şöyle ilmeklerin arkasına batarak sık iğne ile tüm etrafını çeviriyorum. Evet arkadaşlar, toplamda köşem hariç 26 tane sık iğnemi yaptım ve köşemin içine bir tane sık iğne, aynı yöntemle kapatıyorum. Şimdi şöyle şunu kapatmadan önce göstermek istiyorum. Motifinizi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani motifinizi bitirip birleştirip bu şekilde de kullanabilirsiniz. Diğerini tekrar göstermek istiyorum. Diğeri gibi de şöyle her bir sırada bir tane arttırarak devam edebilirsiniz. Hemen arttırmayı göstermek istiyorum sizlere. Şimdi bu şekilde ilk sırayı bitirmiş olduk, motif sırasını, model sırasını. Ve burada şöyle iplerimi sıkıştırıyorum. Bir zincir, köşem yine aynı şekilde bir tane sık iğne ile başladım. Bir sık iğnemi yaptım. Hemen buradan başlıyorum. Şöyle 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Tığın başını doladım. 5. sık iğnenin şöyle tam denk gelen yere batıyorum ve başlıyorum saymaya. 1, hemen yanındakine 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane şöyle göstermek istiyorum. İkili trabzan yapmış oldum. Bakın burada trabzanın yanında bir tane artmış oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle net miyiz? Sanırım şimdi daha net. Evet. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane sık iğnem var. 1
2 3 4 5. trabzana denk gelen şöyle ilmeğe batıyorum. Şu şekilde. Tekrar yine 8 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi yine burada 4 tane sık iğnem var. 1 2 3 ve 4. Gördüğünüz gibi bakın bir alt sırada bir taneydi. Şimdi 2 tane modelin ilk başlangıcını yapmış olduk. Diğer arttırmalarda bu şekilde ilerleyecek. Hemen köşeye batıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne. Yine burada 4 tane sık iğne, 8 tane ikili trabzan, 4 sık iğne, 8 tane ikili trabzan, 4 sık iğne ve 8 tane ikili trabzan şeklinde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. Sıramın sonuna geldim ve zaten buradan sonrası kendi kendine ilerliyor ama ben şöyle biraz daha göstermek istiyorum ki net bir şekilde model kafanızda otursun. Bu sırayı zaten şöyle uzun uzun anlatmama gerek yok. Bu sıra sık iğne ile devam ediyor. Çok pardon. Heyecandan şaşırdım. Evet. Şöyle video çok uzamasın dedikçe illa ters giden şeyler oluyor. Yine bu sırayı sık iğne sırası olarak bitireceğim. Yani tüm trabzan ve sık iğne tepelerine yine şöyle arkadan batarak sık iğne yapıyorum. Bir sıra üst üste geçtiğimizde zaten model tamamen kafanızda oturacaktır. Bu şekilde tüm etrafını çerçeveleyip dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Yine aynı şekilde kapatıyorum. Şu sıralarda neler yaptıysak burada da aynılarını yapacağız. Sadece tek fark bir model fazla yapmış olacağız. Hemen bir zincir, sık iğne. Bakın yine ilk ikili trabzana gelene kadar şöyle sık iğne yapıyorum. Bir. Aslında saymanıza da gerek yok. İlk trabzana gelene kadar sık iğnelerimizi yapalım. Bakın ilk trabzanın üzerine de bir sık iğne yaptım. Daha sonra ikinci trabzandan başlayarak ikili trabzanlarımı yapıyorum. Zaten buraya kadar geldiğinizde model kendi kendine ilerleyecek. Siz bile farkında olmayacaksınız. Öyle kendi kendine ilerleten bir model arkadaşlar. Buraya kadar geldiğinizde zaten model kendi kendine ilerliyor. Bir tane ikili trabzan kalana kadar ikili trabzanlarımı yaptım. Yani 2, 4, 6 tane. Şimdi hemen şu son trabzanın tepesinden başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gördüğünüz gibi iki model arasında 2 arttırma yapmış oluyoruz. Yani şu ikili trabzanları eksiltirken şu aradakileri de çoğaltmış oluyoruz. Ve yine bu şekilde devam ediyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Çünkü çok daha ileriye gitmeye gerek yok. Birinci sırada neler yaptıysak
Bu diğer sıralarda da aynı şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Başka bir işlemimiz yok. Şöyle tekrar sonuna kadar burayı devam ettirmek istiyorum. Bir tane ikili trabzan kalana kadar devam ettim. Yani 6 tane ikili trabzan yaptım. Ve köşeye gelene kadar sık iğnelerimi yapıyorum. Evet. 2 zincir, tekrar aynı yere batırıp sık iğne yapıyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar, burada dediğim gibi ne yaptıysak diğer taraflarda da aynılarını yapıyoruz. Çok fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın, bu nasılsa diğerleri de aynı ve ortasındaki bakın her sırada ikişer ikişer arttırma yaparak ilerliyoruz. Şu kenarlarda aynı şekilde. Ben hemen şu modeli tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Hemen şöyle bitişi de göstermek istiyorum. Artık sıramızı bitirdik. O yüzden 1-2 zincir çekip ilk yaptığım sık iğne tepesine batıp kaydırmayla kapatabilirim. İyice sıkılaştırdım ve artık ipimi kesiyorum. Bu şekilde dediğim gibi motif de yapabilirsiniz ya da daha büyük yapabilirsiniz. Şöyle krem ipimi de kesiyorum. Daha sonra hemen saklamayı da şöyle üstünkörü göstermek istiyorum arkadaşlar. Muhakkak iplerimizi bu şekilde saklayalım. Çözülürse çok üzülürüm. Evet, ben şöyle üstünkörü saklıyorum ama sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Şunu da aynı şekilde şöyle iplerin arasından geçireceğim. En önemlisi, kullandığınız tığdan daha küçük bir tığla saklama yapabilirsiniz. Şöyle ilmekleri de açmamış oluruz böylelikle. Şu anda küçük tuğa ulaşamadım, o yüzden bununla saklıyorum ama sizler daha küçük tığlarla saklarsanız ilmekleri de açmamış olursunuz. Evet, şunu arada yürütmüştük. Arada yürüttüklerimizi direkt kesebiliriz ve sihirli halkama geldim. Sihirli halkamın ipini iyice şöyle kapatıyorum ortayı. Bu halkaya düğüm atmayı unutmuyorum. Herhangi bir ilmeğe battım, şöyle bir düğüm attım. Daha sonra saklayabilirsiniz. Evet, şöyle bulduğunuz herhangi yerlere şöyle ipinizi saklayabilirsiniz. Eminim ki siz daha güzel saklayacaksınızdır. Evet. Şöyle hemen motifimi göstermek istiyorum. Birleştirmeye gelince arkadaşlar, her zaman dediğim gibi sık iğne, trabzan, tekli trabzan gibi biten motifleri dikerek birleştirebiliyoruz. Kaydırma yöntemiyle, yani dediğim gibi trabzanla veya sık iğne ile biten motiflerin birleştirmesi hepsi aynı. Sürekli ama birleştirmeyi göstermediniz diye mesajlar geliyor, yorumlar geliyor ama arkadaşlar, birleştirmeler hep aynı. Kaydırma yöntemiyle dikerek birleştirebilirsiniz. Hatta benim bir birleştirme videom var. Hemen bu videonun altına link olarak hemen eklerim. O videoyu tıklayarak bakabilirsiniz. Çoğu videolarımda, birleştirmelerimde mevcut. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Ben eğer vaktim olursa şunların ikisini birleştirip çanta yapmak istiyorum. Şöyle yazlık şıkır şıkır bir çanta yapmak istiyorum. İnşallah vakit olursa o videoyu da çeker sizinle paylaşırım. Evet, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.